konuşup bin ah işitmeye ve görünmez dizginlerle isyan etmeye geldik. Bayanlar baylar hoş geldiniz. Herkese keyifli bir pazar gününden, pazar akşamından merhaba diyoruz. Merhabalar efendim. Burak Merhaba. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Valla biz iyiyiz. Seni sormalı. Sen Biz nasılsın? de iyiyiz. Her zamanki gibi böyle yoğun bir günün ardından geçtik bilgisayarın ve şeyin başına, kameranın başına. Ondan sonra seni gördük, enerjimiz her zamanki mottomuza biliyorsun yerine geldi. Ondan Aynen sonra öyle. bu Buraya akşam geldik hocam. enteresan bir Toparlıyoruz. konudan bahsedecekmişiz. Senin özel seçimin, Evet. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın son zamanlardaki durumu. Ondan sonra özellikle Fenerbahçe'de şu anda yaşanan seçim dönemi, işte seçimin bitmesi, Saadettin Saran, Ali Koç arasındaki meseleler. Yani ondan sonra sen büyük bir Beşiktaş taraftarı olarak tabii bize asıl Beşiktaş'ın iç işlerini anlatacaksın. Ben daha ziyade soru soran, belki arada bir buradaki katılım payım şu olabilir. Beni biliyorsun, futbol tamamen siyaset gibi izleyen bir insanım. Yani durumları bilirim. Futbolcuları tanımam. Ara ara böyle isimlerini duyduklarımı bilirim ama bu bir oyundur. Aynı siyaset oyunu gibi. Onun için hani orada daha böyle farklı bir perdeden belki yorumlarım olacak. Bireylerin siyaset başarıları, hani ben buna siyaset olarak bakıyorum, futbol gibi düşünmüyoruz. Neden bu noktaya gelmişler? Neden işte bu kişiler böyle bir kariyer seçmişler? Çok enteresandır. Onunla ilgili belki yorumlarım olur. Ama onun haricinde birazcık topu fazladan böyle sana tepikleye tepikleye gitmeyi planlıyorum açıkçası. Eyvallah. Hocam galiba mikrofonunda bir sıkıntı var. Sesin bayağı uzaktan ve az geliyor. Bir de bir cızırtı var. Acaba bir temassızlık falan gibi bir şey olabilir mi? Bende mi cızırtı var şu anda? Evet. Mesela şu an azaldı. Allah Bir Allah. şey olabilir mi bilmiyorum ama Bilmiyorum. izleyicilerimiz de gelmeye başlıyor ufak ufak. Yani eğer izleyenlerden duyan varsa ses nasıl Ee, diye. evet, bir ses çekini alabilir miyiz arkadaşlar? Bize bir yazar mısınız? Ne durumda? Var mı bir cızırtı ya da uzaktan gelen duyabiliyor musunuz? Ona göre bir güncelleme yapalım, bir müdahale edelim. Soralım hemen. Ya, evet, şu an bana bir cızırtı geliyor. Bir şeye vurduğunda artıyor ve azalıyor. Galiba bilgisayarla alakalı olabilir mi? Şöyle bir kımıldatalım. Şöyle bir şeyler yapalım. Daha iyi mi? Cızırtı geliyor mu? Evet, cızırtı bana geliyor ama şeyi bilmiyorum tabii. Seyircilerimizi bilmiyorum. Ya ben kendimi normal görüyorum ve de duyuyorum ama Burak hocamın dediği gibi uzaktan izleyeceğim. Ses gayet iyi diyor. Tamam, ses gayet iyiymiş hocam. peki. Bir problem yok. Şimdi bugün tabii Fenerbahçe yeni başkanını seçti. Çok uzun bir aradan sonra Ali Koç koltuğundan kalkmak zorunda kaldı ve Saadettin Saran yeni başkan oldu. Ya bugün arkadaşlar şimdi Türkiye'de futbol, siyaset, ekonomi, kültür hepsi o kadar iç içe girmiş durumda ki son dönemde. Yani her şey konuşup futbolu, yani futbol sadece futbol değildir. Bence sadece Türkiye'de geçerli olan bir kavram. Ee, Dünkü Trabzon spor maçında yaşanan saçma olaylar, işte bugün seçimler, Beşiktaş'ın bir türlü kendini toparlayamaması. Yani bir bütüne baktığınız zaman hakikaten artık, ya ben şimdi şu an bunu tarafsız bir taraf olarak söylüyorum ama hakikaten konuşulması gereken birçok nokta var. Çünkü finalde futbol 11 kişinin bir araya gelip hadi bir maç yapalım dediği bir şey değil. Global futbol bir hizmet, insanlara para karşılığında verilen bir hizmet ve bu hizmetin karşılığında da biz taraftarlar ya da izleyiciler emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Alamadıkları noktada bunlar konuşulmalı, değerlendirilmeli. Şimdi hocam biraz önce senin söylediğin işte ben sadece izleyeceğim kısmına şöyle bir önem yükleyeceğim. Şimdi bu akşam ben bir taraf olacağım, sen tarafsız bir adam olacaksın. Yani zaten Peki. öylesin ama izleyiciyle taraftarın farkını galiba artık kulüp başkanları farkında değiller bunun. Taraftarların ne kadar cefakar olduğunu, taraftarların ne kadar emek verdiğinin, bir futbol kulübünün bir taraftarla ya da yani bir
camianın taraftarla var olabileceğini maalesef unutuyorlar. Şimdi istersen kısaca bir Fenerbahçe'ye geçelim. Hocam gene ses artıyor Yani mu? şöyle, Benden mi e, kaynaklanıyor ya? ses meselesi mi? Ben bilmiyorum ki. Ben şu Benden anda kaynaklanıyor olabilir mi diyeceğim ama. bir değişik Ben durum yok. Sesim normal geldiği söyleniyor herkes tarafından. evet, bir cızırtı alıyorum ben sürekli ama bu cızırtıyı nereden Allah, alıyorum? Tamam, şu an gitti. gitti mi? Evet, şu an gitti. Yani şöyle Güzel. bak, ben olaya şöyle bir giriş yapabilirim. Dediğim gibi spor, yani sporu çok takip ederim, çok severim, biliyorsun, ama önemli olan burada kişiler değildir. Daha doğrusu şöyle, e, ben şuradan gireyim, okey. Şimdi bana kalırsa spor izleyenlerin ve bir yandan da işte bu konuyla ilgili yorum yapanların böyle siyasetteki gibi körü körüne yorum yapmaları çok doğru değil. Bu insanlar kim? Yani ben olayın o tarafından bakabilirim. Yani tamamen spordan bağımsız, sanki böyle bir politik partiymiş gibi bu düşünürsem. Yani bildiğim kadarıyla Ali Koç'u zaten çoğumuz biliyoruz ama kısaca şöyle bir özet geçersek, işte 66'da mı 67'de mi ne doğuyor? Zaten Türkiye'nin en köklü ailelerinden birinden geliyor. Evet. İşte eğitim olarak biliyorsun İngiltere'de okuyor, Harrow School'da. Ondan sonra işte Rice Üniversitesi'nde galiba işletme okuyor. İşte sonra Harvard'a gidiyor şimdi bu adam. Hani bakıldığı zaman bir yandan ondan sonrasında tabii ki iş kariyerinde de Koç Holding'de bir sürü üst düzey yöneticilikler yapıyor. Yani dışarıdan böyle işte televizyondan birisi izlediği zaman kameralar onu geçtiğinde işte adamın rengine bak, adamın işte yürüyüşüne bak, adam ne kadar şöyle gözüküyor, böyle gözüküyor dediğiniz adamın ciddi bir geçmişi var aslında. Kendine eğitmiş, kaç yaşına gelmiş falan filan. Bir yandan işte Fenerbahçe'ye olan bağlılığını herkes biliyor. Yani kulübü biliyorsun senelerdir üye. Benim bildiklerim, yani ondan sonra işte Aziz Başkan'la biliyorsun, Aziz Yıldırım'la çok eskiden beri bağları var. Yani daha kurumsallığı biliyor, disiplin biliyor falan filan, ama bir yandan benim çok, yani kendim bildiğim kadarıyla, yanlış mı olmasın ama ciddi anlamda bir profesyonel sporcu şeyi yok, geçmişi yok. Bir yandan Saadettin Saran dediğiniz adam da işte Denver'da doğuyor galiba, Amerika'da, ve işte TED'de okuyor. Oradan gene Amerika'da Kentucky'de okuyor. Ondan sonra makine mühendisi bir yandan. İşte kendi şirketleri var. Birçok sektörde iş yapıyor. Yani şu anda aslında iki tane insanların böyle dışarıdan bakıp e, hani körü körüne bunlar kim ki diyemeyeceği aday var benim gözümde. Yani bunlar kim ki dediğiniz adayların eğitimsel olarak da iş hayatı olarak da kendi şeylerinde, hayatlarında ciddi başarıları var. Şimdi bu noktada tabii bazıları birini seviyor, bazıları birini sevmiyor falan filan. Buradan da ciddi bir politik şey çıkıyor, ama bu her seçim döneminin politik problemidir. Yani siz siyasi partilerde de bunu yaşarsınız. Aynısını küçümsediğiniz zaman, küçülttüğünüz zaman futbol takımlarının işte başkanlık seçimlerinde de bunu yaşarsınız. İnsanlar bireylerin becerilerinden ziyade yaptıkları işte yorumlara, verdikleri beyanatlara falan bakarak onlarla ilgili aslında belki de hak etmedikleri yorumlar yapıyorlar. Benim görüşüm şu, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan insanlar bunlar. Ve bir takımı yönetmek istiyorlar, değil mi? Neden? Yani benim bakış açım bu. Ve bir yandan Taraftar oldukları için. birçok şeye de ihtiyacı olan insanlar, taraftarlardan bahsediyorum. Yani hepsi bunların varlıklı insanlar değil bu taraftarların. Geçen bir programda sen çok güzel anlattın bunu. İnsanlar yani biriktirip işte bir tişört alıp, bir forma alıp bu takıma destek olmaya çalışıyorlar. Beşiktaş'ta da bu böyle. Yani bu kadar böyle bir sürü şeye ihtiyacı olan adamın hiçbir şeye ihtiyacı olmayan iki tane adam karşı karşıya geldi diye onlarla ilgili 1 milyon tane yorum yapıp, bunu ben çok merak etmişimdir sosyolojik açıdan mesela. Yani böyle körü körüne bir bağ. Yani neden aslında dışarıdan düzgün bir şekilde izleyip herkesin masaya koyduğunu inceleyip, evet ya bu adamın vaatleri daha doğrudur, biz buna oy verelim demiyorlardı siyasette olduğu gibi. Her tarafından ipin ucunu böyle çekip sakız gibi uzatıp insanların şahıslarına bir sürü laf edip, işte Saadettin Saran gitmiş ne diyorduk lan biz falan demiş biliyorsun mikrofonda. Yani adam orada belki 3 aydır 1 milyon tane şeyle uğraşıyor. O anda ne dediğini unutmuş olabilir abi. Su içmemiştir herif. Yani Anlatabiliyor bunlar muyum? trajik hatalar tabii. Yani şöyle Tabii ki. senin söylediğine karşılık şunu söyleyebilirim. Bu arkadaşları, bu başkan adaylarını
bu abileri konuşmanın sebebi Fenerbahçe. Başka hiçbir şey değil. Yani onların orada Fenerbahçe adayı oldukları için konuşuyor insanlar. Yoksa tek başına Saadettin Saran'ı kim neden konuşsun ki? Ya da Ali Çok Koç'u doğru. neden konuşsun? Yani o Fenerbahçe formasının, Fenerbahçe tabelasının ağırlığı altında oraya aday olduğu için konuşuluyor zaten. Peki işte Şimdi neden aday oluyorlar mesela? yani neden aday oluyor kısmını şöyle söyleyebilirim. Bugün benim gücüm olsa ben de Beşiktaş başkanlığına aday olurum. Ne işine yarayacak? Bir işime yaramayacak. Faydalı olma sevdası. Beşiktaş'ta daha çok yaşama sevdasıdır. Yani hocam bak bu ayrım güzel. Sen şimdi çok mantıklı bir taraftan bakıyorsun ama sevdaya mantık sığmaz. Sevdaya Doğru. mantık işlemez. Şimdi bu başka bir hikaye. Ben hep onu söylüyorum ya, taraftarlığın mantığı olmaz. Taraftarlığın açıklaması olmaz. Sen aslında olmayan bir şeye aşıksın. Olmayan bir şeyi seviyorsun. Bir armayı seviyorsun aslında. Yani bir figürü seviyorsun ama şimdi bunlar yüzyıllık kulüpler. Bunlar ilk kurulduğunda bu kadar sevdalıları yoktu. Zaman içerisinde bunlar böyle büyüdü büyüdü. İşte bugün Real Madrid, Barcelona dünyanın en büyük takımlarına baktığın zaman yani sen bir siyasi partiden daha çok taraftarı olan sivil toplum örgütleri bunlar baktığında. Yani bugün Fenerbahçe bir parti kursa 30 milyon 35 milyon oyu var. Beşiktaş parti kursa 28-29 milyon, bilmiyorum son güncel rakamları ama oyu var. Hiç Evet. küçümsenecek şeyler değil bunlar. O Asla. yüzden Kesinlikle katılıyorum. Küçümsemek mahiyetinde değil. Yani olaya daha değişik bir bakış açısı getirmek istedim sadece. Hani yok, genellikle çok böyle doğru bir şey söylüyorsun. Hani ne yorumlarda gerek bir var? ben mesela futbol konusunda hani çok ciddi takip eden, hani bu olayın siyasetini bilen, iç işlerini bilen falan birisin. Ben tamamen olaya dışarıdan böyle bir hani taraftar olmayan açıdan bakmak istediğimde ona sadece bir siyasi parti gibi, bir oluşum gibi, işte birçok taraftarı olan, senin dediğin gibi gönülden bağlı olan, hiçbir işlerine yaramasa da, yani onlara bir ekonomik fayda sağlamasa da, sosyolojik olarak onları hayatta bir yere getirmese de, gene de böyle bir gönül bağıyla taraftarlık yapan milyonların olduğu bir oluşum bu, değil mi? Bu oluşumun başına da 2 tane vatandaş gelmiş, demiş ki ben başkan olmak istiyorum. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan 2 adam, belki de senin dediğin gibi gönülden bağlı oldukları için bunu yapıyor. Yani bunu genellikle böyle çok tarafından inceliyorlar. Yani böyle çok körü körüne. İşte hani işte bir tarafın olayım diye böyle bas bas bağırılan olaylar var ya siyasette. Onun gibi adamlar gidiyorlar. Ona da yorum yapıyor, buna da yorum yapıyor. Ben dinlemek istedim. Daha doğrusu öyle bir başlangıç yapmak istedim. Bunlar nereden geliyor? Bu adamlar aslında boş adamlar değiller. İkisinin de başkan olmak için demek ki bir hedefleri, bir bağlılıkları var. Bir tanesi de seçildi günün sonunda. Şimdi bu seçilenin neler getireceği, diğerinin neler götürdüğü, hani bu konuda senden aslında birazcık daha detaylı bilgiler Tabii. istiyoruz. Şimdi Ben şöyle, geçmişle ilgili bir girizgah yaptım sadece. eyvallah hocam, ağzına sağlık. Şimdi şöyle, ya tabii bu seçim hikayesinde çok uzatmayacağım. Burayı yani çok böyle şöyle toparlayacağım. Fenerbahçe, ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar ve yani gerçekten Beşiktaşlı olduğumdan da çok mutluyum bu arada, onu söyleyeyim. Diğer hiçbir takımdan da haz etmem yani. Hani bunu da açık yüreklilikle söyleyebilirim. Benim için bir tek Beşiktaş vardır. Ama bir şey var. Türkiye'deki gerçekten en büyük sivil toplum örgütü Fenerbahçe'dir. Bunun altına imza atarım. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar, Türkiye'de hiçbir futbol kulübünün otobüsü kurşunlanmadı. Hiçbir futbol kulübünün üzerinde siyasi oyunlar oynanmadı. Hiçbir futbol kulübünün, evet, döneminde Beşiktaş'a da yapıldı bazı hikayeler, bazı oyunlar. Olmayan taraftar grupları üretildi, sahaya daldılar bilmem ne, ama bunun acısını en çok 3 Temmuz döneminde Fenerbahçe çekmiştir. Ve Aziz Yıldırım'ın gerçek anlamda Fenerbahçe'ye verdiği emeği de kimse tartışamaz. Kim olursa olsun. Şimdi ben Fenerbahçeli değilim ama olanı da açık açık söylemek gerekiyor. Şimdi bugün baktığımızda, geldiğimiz tabloda ben Ali Koç'u çok normalde iş adamı olarak, bu ülkeye verdiği hizmet olarak, açtığı istihdamlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği destek olarak severim Koç ailesini. Yani benim sevip sevmemem bir şey ifade etmiyor da hani kendi kişisel yorumumu yapıyorum. Ama Fenerbahçe başkanı olduğundan beridir ki kendi şirketlerinde olmadığı bir hırsa sahip ve inanılmaz hatalara düşmeye başladı.
Yani hani şimdi Hırstan mı acaba? dersin, Ne diyorsun? hocam hırstan ve e, o başarıyı yakalayamamanın getirmiş olduğu telaştan da bir taraftan. Şimdi son mesela herhalde Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam bir 9 yıldır falan şampiyon olamıyor. En büyük meselelerden biri zaten. En Evet. büyük meselelerden bir tanesi bu. Ha şöyle bir şey var. Türkiye'de biz o kadar duygusalız ki mesela Fenerbahçe her sezon kafaya oynuyor. Hı hı. İpi göğüsleyemiyor. Tek sorunu bu. İpi göğüsleyemediği için de başarısızlık sayılıyor Türkiye'de. Ben böyle düşünmüyorum açıkçası. Neden? Abi Arsenal diye bir takım var. Premier Lig'de. Abi adamların en son ne zaman şampiyon olduğunu hatırlamıyorum ben. Ama hiçbir Arsenal yani en son hocası yanlış hatırlamıyorsam 20 yıl falan görev yaptı abi. Yani ne başkanları istifa etti ne bir şey oldu. Şimdi bu biraz konumlandırmayla alakalı bir şey. Bizde hemen sonuca gitmek var ya. Evet. Belki birazdan Beşiktaş dosyasında bu söylediğimle çelişeceğim ama bunu kenara koydum yapacağım açıklamasını. O yüzden Ali Koç'un kendi şirketlerinde yaptığı başarıyı Fenerbahçe'de yapamadığını düşünüyorum. Bu da çok normal. Yani ya başarırsın ya başaramazsın. Başaramadığında da yapman gereken şey gitmektir. Şimdi e, biliyorsun son insanların tepkisini çeken bir olay oldu. Bu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadyumuna bir sponsor atandı. Hı hı. Sponsor Çobani isimli Yunan yoğurdu yapan bir firma. Hı hı. Bu Fenerbahçe tarafında inanılmaz bir şey çıkarttı abi. Yani ayrım çıkarttı. Nedeni çok konuşuldu. İtiraz edenlerin kongrelikleri iptal edildi. Şimdi bu var birkaç tane gazeteci. Onlar anlattılar yayınlarında bunları. Bunları ben kendim söylemiyorum açıkçası. Hani kaynak isterlerse de gösterebiliriz. Şimdi bu insanları zaten hani yeterince başarısız olmuş bir kulübün bir de böyle olaylara karışmasından dolayı Saadettin Saran evet Fenerbahçe'ye yeni gelen birisi değil. Yıllardır içinde yönetimde de dönem dönem yer almış birisi. Yanlış hatırlamıyorsam ama Ali Koç'un tepki oyu çok fazlaydı. Ama buna rağmen kafa kafaya neredeyse gittiler ve son düzlükte Saadettin Saran başkan oldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Abi siyasetin girdiği hiçbir yerde hiçbir şeyin tadını alamazsın. Evet. Hiçbir şeyin doğrusunu, orijinalini izleyemezsin. Şimdi federasyon başkanı eski Trabzonspor başkanı. Trabzonspor'un üstüne oynanan oyunlara inanamazsın hocam. Yani geçen maçta, dünkü maçta olan olaylara inanamazsın. Ya bu hakemler üzerinden, bu ligi yönetmek, hakemler üzerinden takımları bertaraf etmek, alaşağı etmek, ya ben anlamıyorum bunu neden yapıyorsunuz ki bunu? Yani Bu iş Trabzonspor'un mevcudiyetinde olan bir şey. Yani kim gücü elde ederse o aracıları bir şekilde ele geçirip biliyorsun. Siyasette de olduğu gibi. Ya inanılmaz bir şey abi. İnanılmaz bir şey. Yani şurada Türkiye'deki bütün federasyon başkanları kaosla gitmiştir hocam. Evet. Kimse şöyle gitmemiştir abi. Abi çantamı aldım. Arkadaşlar benim görev sürem sona erdi. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu kulüp başkanları için de geçerli bu arada. Ya taraftar istifa ettirmiştir ya ağır yenilgiler istifa ettirmiştir. Kimse ayağının tozuyla ben gidiyorum dememiştir yani. İşte Ya aynı dünkü anlattığım Trabzon siyaset yani. Aynısı. evet aynen öyle. Şimdi Fenerbahçe'de bir yenilik zamanı. Göreceğiz. Şimdi Saadettin Saran'ı göreceğiz bakalım. Saadettin Yani Saran burada ben gerçekten Saadettin Saran Ali Koç meselesine şöyle bir yorum yapabilirim. Şimdi Ali Koç aileden çok ön planda yetişmiş bir adam. Yani değil mi? Sonuçta eğitim geçmişinde de okuduğu okullar paranın verilip okulabileceği okullar değil. Burayı kenara koyuyorum ama özellikle şunu belirtmek istedim. Ya başarısız bir adam değil aslında hayatında. Yani birileri bunu beslemiş de bu Harvard'a gitmiş değil yani. Oraya gitmek de bir mesele. Tamam, onun için de belli başarıların olması gerekiyor hayatta. Sadece parayı basan gitmiyor. Bunu biliyoruz. Ama bir yandan da şöyle bir şey var, negatif yönü. Hep kendi ailesinin gücünü arkasında hissetmiş bir insan ya. Belki yönettiği bütün şirketlerinde gerçek hayatta bir hatası olduğunda kimse ona çıkıp da ensesine vurmadı. Çünkü aynı yapının içindeki şirketlerdi bunlar. Bunu yaparlarsa işte işten kovulacaklardı, işlerini alamayacaklardı falan filan gibi
yüksek ihtimalle daha böyle bir fanusun içinde. Her ne kadar bunu kendisi kabul etmeyecektir illaki ama etmiyordur da. Çünkü insan kendi bulunduğu durumu biliyorsun fark edemiyor. Ve belki de Aynen. Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'la işte münasebetleriyle başlayıp sonradan aday olduğunda yaşadığı bu eleştirileri, karşısına gelen işte bu karşıtlıkları, zıt sesleri böyle kaldıramamış olabilir yani. Hani sen kimsin dediler, anlatabiliyor muyum? Hani bir fanustan çıkıp kendini böyle bir anda siyasette dediğin gibi 30 milyon tane belki oy alabilecek siyasi parti olsa bir oluşumun içine attı ve bir kere şampiyon olamadı. Şimdi kendi bildiklerimi anlatıyorum bak. Finansal olarak çok ciddi sıkıntılar olduğunu biliyorum Fenerbahçe'de. Takip edebildiğim kadarıyla. Mali tablolarda hep anlattığı, ara ara haberlerde çıktı. Evet yani biz şu anda her şeyi kapamadık ama diyor ki mesela bir para alıyoruz. Bunu biz senelerin bütçesine böldüğümüz için bu sene bu kadarını harcadık. Bunlar seneye, bundan sonraki zamanlara kalacak. Hepsini harcamadığımız için hala açıklar var diyor. İşte senin çoban hikayesinde yüksek ihtimal para pompalasını istedi. Aralarında nasıl bir ilişki varsa bilemiyoruz. Yani belki dost bunlar. Benim arkadaşım olan ben batıyorum lan gönder bana 100 milyon dolar demem gibi bir şey belki, tamam mı? Bilemezsin ama belki başka bir durumda var. Bunların hepsi böyle onu bir girdabın içine çekti. Bir yandan Saadettin Saran gelmiş. Onları da gözlemlediğim kadarıyla acayip vaatlerde bulunuyor. Yani hani değil mi? İşte şampiyonluk kesin diyor. Ne bileyim işte büyük borçlar var ama ben bunları zart diye kapatacağım diyor. Biz işte en büyük olacağız falan. Hani tüzük değişikliği gibi böyle yapısal reformlar yapacağım diyor. Bir yandan ama avantajı şu. Eskiden yüzücü olduğunu bildiğim için yani sporun ne demek olduğunu belki bir tık daha fazla anlıyor. İçinde o mücadeleyi görmüş. Hani halkın daha böyle içine mi girmiş öyle diyeyim. Hocam o çalışmıyor ya. O He? çalışmıyor. O çalışmıyor. Kim Yani çalışmıyor? yüzüyor olması kulüp bizim Serdar Adalı başkandan önceki başkan çok adını da söylemek istemiyorum. Milli basketbol Beşiktaş'ın en iyi basketçilerinden bir tanesiydi. Hasan Arat. Hı hı. Beşiktaş'ın başına onun zamanında gelmeyen kalmadı. O yüzden Evet. sporcu olması bir şey değiştirmiyor. O orada başka bir şey oluyor. Orada bir revolution durumu söz konusu oluyor yani. Tamam yani ben dediğim gibi dışarıdan baktığım gözlemlerim neticesinde sorular yöneltiyorum sadece. Bana mı öyle geliyor acaba diye. Kendimi de bir yandan şey yapıyorum burada sorguluyorum. Ama en önemli sebebi herhalde bu değişimin olmasının ucundan bile olsa bazen değişiklik ister herkes. Yani başarısızlığın çünkü bütün yükünü birine yıkmak istersin. Şimdi sen bir kulübün ya da bir şeyin başkanı olduğunda şu riski göze alıyorsun. Başarılı olursan her şey kendine başarı, başarısız olursan da bütün başarısızlığı aslında sahiplenme sorumluluğunu alıyorsun. Bunu yapmadığın takdirde de ne yazık ki işte kötü yorumlara maruz kalıyorsun. O yüzden Aynen öyle. hani bir başkan gelmiş, bunun adı Ali Koç'muş. Fenerbahçe şampiyon olamamış. Sebebi önemli değil abi. İnsanlar sonuca bakar. Yani biliyorsun işte şeyde Need for Speed'de galiba ya da başka bir filmde pardon Fast and Furious'ta ara iki tane araba böyle şey yapıyor. Böyle bir saniye farklı kazanıyor diğeri. Yani kaç saniye farklı kazandığının önemi yoktur diyor. O ana kadar olan hikayen kimseyi ilgilendirmez. Günün sonunda kazandın mı kazandın. Bitmiştir. Şampiyon musun? Değilsin. Bitmiştir. Yani öyle oldular böyle oldular falan kimse takmıyor yani, tamam mı? O Ya yüzden bir gün sonra değişiyor dünya abi. evet yani hani kabul edecek ve gidecek. Zaten yapabileceği de şu anda başka bir şey yok. Ama yeni Aynen. gelenin ne kadar başarıya götüreceği onu zaman gösterecek. Onun da bana kalırsa en büyük şey fazla vaatler vermesi. Ama siyasetin içinde de bu zaten biliyorsun olağan bir durum yani. Eskiden bir Cem Uzan vardı. Mazot 1 lira olacak diyor herif. Yani hani anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi bir vaatlerde bulunuyorlar. Halk bunlara inanırsa onları seçiyor. Gibi gibi. Hala da diyordur yani mazot 1 lira olacak diye. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bak getirsen yapar o adam. Yani oralardan hiçbir şey yapmadan konuşup duruyor. Buraya getirsen yemin ediyorum bir şekil becerir. Türkiye'nin sonu ne olur bilmem ama o mazotu 1 lira yapar yani. Hocam şimdi Fenerbahçe'nin Ali Koç için şöyle bir yorum yapabilirim ben. Biraz dışarıdan bakması iyi olacak. Onun için de iyi olacak. Kesinlikle. Çünkü şu dönemde Fenerbahçe'de yapılan transferlere baktığımız zaman hiç kötü transferler yapılmadı. Çok iyi transferler yapıldı. Geçen sene Jose Mourinho gibi dünyanın sayılı teknik direktörlerinden bir tanesini getirdi.
Jose Mourinho'yu getirmek hata mıydı? Evet, hataydı. Çünkü sen bir sene evvel yerli bir teknik hocayla 99 puan aldın abi. Yani bir Türkiye Ligi'nde alınabilecek en iyi puanlardan bir tanesini aldın. Gerek var mıydı? Yoktu. Ama işte taraftar beklentisi, her zaman söylüyorum, kulüpleri yanlışa sürüklüyor. Çünkü popülizm yapmaya çalışıyorlar. Bak, Jose Mourinho şimdi Benfica'ya imza attı ve ilk cümlesi şu oldu: Fenerbahçe'ye gitmek hataydı. Ulan şimdi ağzımı bozacağım. Arkadaş, sen geldin burada yattın, Evet. parayı topladın, parseyi, gittin oraya, şimdi hainlik yapıyorsun. İşte bunları yapıyorlar abi. Ya bunları yapıyorlar bu adamlar. Biz de bunlara sebep buluyoruz. Çünkü Türkiye dünyada futbol sıralamasında futbolcuların ve teknik hocaların uğrayacağı son durak. Emekli olmadan önce son bir kez geleyim, parseyi toplayayım. Evet. Bir 50 milyon dolar çıkartayım kendime, atıyorum şimdi rakamı tabii. Ondan sonra hayatıma devam edeyim noktasıdır. Bu ülkeye gelen yabancı hocaların yani 2-3 tanesi nadiren başarılı olmuştur. Türkiye'deki en iyi başarılı hocaların hepsi Türktür. Çok Ve biz doğru. hala yabancı sevdasına devam ediyoruz. Yani Çok Erhan doğru. Bey'in söylediğine katılıyorum. Özel uçaklarla, davullarla, zurnalarla geliyorlar. Kendi başlarına, tek başlarına gidiyorlar abi. Abi o adamın umurunda değil ki abi. Nasıl gidip geldiği. Parayı almış baba, götürüyor. Ama yazık Geldiğinde insan 50 paraları. milyon dolar eksikle geliyor. Tek başına giderken 50 milyon dolar fazlayla gidiyor. Abi Ve yazık ya. Adamın acı olan şeyine bu. yazık. Bu kimin parası ya? Bu işte yani bir taraftarın parası. Yani birilerinin zar zor para biriktirerek aldığı tişörtten biriken takımın bütçesi. Tamam mı? Yani çok acı, çok. Bu Adam Ender Bey söylüyor işte, adam akıllı gideceğini bile bile otelde yatıp kalktı diyor. Ev aynen bile öyle. kurmadı adam kendine burada. Aynen E öyle. şimdi şimdi bunda evet, Ali Koç'u suçlamıyorum ama abi şunun farkına varmak lazım. Şimdi ufak ufak Fenerbahçe'den çıkıp Beşiktaş'a geçeceğim. Hocam bir kere bir aynaya bakmayı bilmemiz lazım bizim. Şimdi bak, Galatasaray üzerinden örnek vereceğim. Türkiye'nin şu anda açık ara en iyi oynayan takımı Galatasaray, futbol anlamında söylüyorum. Hı hı. Çünkü şampiyonluklar, parasal güç, işte Avrupa'daki isme gelen güç hepsi Galatasaray'da. Ne oldu abi? Sınırın dışına çıktı, Frankfurt'tan 5-7 geri geldi. Bak şimdi bu ne demek biliyor musun Burak Hocam? Sen bu bahçede kralsın. Aynen öyle. Ve eminim ki Frankfurt'un toplam maliyeti Galatasaray'dan daha fazla değildir. Değildir, Şimdi değildir. biz kılıçları hep birbirimize çekiyoruz abi. Ben senden daha büyüğüm. Senin bilmem kaç tane yıldızın var. Ya arkadaş, biriniz gidin de Avrupa'da bir şey yapın, biz de gururlanalım ya. Ya Ali Samiyen, Şükrü Saracoğlu, İnönü Stadı. Türkiye'de 3 tane stat var abi. Evet, evet. Onun haricinde kimse bilmiyor. Al sana popülizm. Yapsana abi tur. Türkiye'ye çocuklara futbolu sevdirmek için bu niye 3 takımı baz alıyorsunuz? Bak, ben Beşiktaşlı olduğum halde söylüyorum bunu. Çünkü para orada. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi Burak Hocam? Bunu konuştuk. Biz bugünden itibaren her gün futbol yayını yapalım. Her gün futbol yayını yapalım. Yarın öbür gün bu kanalın platformu çok daha hızlı gelişir. Aynen öyle. Anladın mı? Yani çünkü futbol inanılmaz bir sektör ve pasta çok büyük. Pasta büyük olduğu için de etrafında çok fazla biriken var. Şimdi Galatasaray'a niye örnek verdim? Ümit Bey demiş ki Galatasaray top oynamıyor, boş yapma. Ümit Bey, boş yapmıyoruz. Galatasaray'ın top oynamadığını söyledim zaten. Galatasaray top oynasaydı Frankfurt'a yenilmezdi. Boş yaptığımızı düşünüyorsanız da kanalı değiştirebilirsiniz bu arada. Hiçbir problem yok yani. Şimdi senin en iyi takımın bile Avrupa'da hiçbir şey yapamıyor hocam. Burada biz birbirimizi yiyoruz. Galatasaray Fener'e saldırıyor. Fener Galatasaray'a saldırıyor. Sen Ya de şimdi bak, bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Deminki Ümit Bey'e de şeyde bulunacağım, atıfta bulunacağım. Orada biz de fark etmeden yapıyoruz. İşte sen diyorsun ki mesela Galatasaray top oynamıyor. O diyor ki Galatasaray top oynuyor, sen boş yapma. Aslında bak, daha büyük hayır, bir ben de mesele. top oynamadığını söyledim zaten. Farklı bir şey söylemedim ki. Tamam. Ben olayı daha farklı bir meseleden anlatmaya çalışıyoruz ama söylenen yorumlar gene insanlar neden işte bak demin senin söylediğin bu.
millet birbirine yemek için futbolu bir şey olarak, aracı olarak görüyor. Tamam mı? Yani trafikte sen benim önüme niye kırdın kavgası gibi bir şey bu. Galatasaray iyi oynuyor. Fenerbahçe'deki topçu daha bilmem ne. Öbürünün başkanının işte bilmem neleri var. Yani başka bir tarafa yürümek için, içindeki siniri atmak için, tamam mı? Ve bunu da biri üstünden yapmak için muhteşem bir platform çünkü futbol. Yani Kesinlikle. günün sonunda sana hiçbir şey olmuyor. Sen diyorsun ki mesela o öyle oynuyor. O diyor ki hayır bu böyle oynamıyor. Sen diyorsun ki sen ne biliyorsun. O diyor ki sen ne biliyor. Ne oldu abi, enerji attı millet ya, tamam mı? Yani bunun böyle olmaması lazım. Yani Ya yok, gerçekten ben Ümit Bey'in yazdığına, yani yazdığı için teşekkür ederim. O da bir düşüncesidir ama boş yapma kelimesi çok ya hoş değil. o bir tabirdir. İşte herkes birbirine bir şekilde Tamam, yani gösteriyor. Tepkisini gösteriyor ama bahsettiğim bu tepkileri göstermekten ziyade faydalı yorum şeyimiz yok bizim. Anladın mı? Yani mesela bak, akademik hayatta şu vardır. Bir şeye eğer ki tepki göstereceksen altına senin söylediğin doğru değil çünkü der, referanslarını bir açıklama eklersin. bekleriz. Bu referansların da kaç kişi tarafından okunup bir akademik makale olarak yayınlandığı çok önemlidir. Senin onu referans gösterirken. Yani Aynen Burak öyle. bir makale yazmış, tek başına oturmuş, yazmış, yayınlamış Google'da. Sen demişsin ki bu adamın dediğine göre budur. Hayır abi, bu çok geçerli bir şey değil. Burak Bilgiç'i 5 tane farklı akademisyen incelemiştir. Yazısına onay vermiştir. Sen o zaman onu referans alırsın. Şimdi olayı başka bir yere çekmek için anlatmadım bunu. Belli bir kelimeler kullanmak yerine sen diyeceksin ki o zaman gerçekten kaliteli futbol yorumu mu yapmak istiyoruz biz? Ömer Fikret gibi değil mi bizim? Yani o zaman şunu söyleyeceksin. Bu adamlar diyeceksin bu sebepten ötürü yanlış. Bu yüzden kötü top oynuyor. Öbürü diyecek ki bu yüzden iyi top oynuyor. Sen de bu konuda haksızsın. Ama bizdeki futbolu görüşümüz bu değil abi. Futbolu görüşümüz kavga etmeye yer aramanın, tamam mı? Bizim için bir böyle hayat bulmuş platformu. Bu çok acı. Bu yüzden Türk futbolu bir yere gidemiyor. Yani Viyana'ya gidip futbol izlesinler. Hayatımda stada gittiğim çok nadir yerlerden biridir. İnsanlar iki tarafta futbol oynuyordu. Tamam mı? İki tarafta birbirine hücum yapıyordu. İki hücumda da bak yemin ediyorum gol atıldığı zaman iki tarafta alkışlıyordu. Bunlar birbirlerinin ya ikisi de ayrı takımların taraftarı. Evet, bir taraf diğeri yensin diye istiyor. Tabii ki gönlünde o var. Ama gidip de gol olduğu zaman öbür tarafa da buradan hurra diye böyle su şişeleri falan atmıyor abi. Senin bir tarafına bilmem ne yapayım diye yürümüyor. Çünkü adam spora değer veriyor. Bizim birazcık buna böyle erilsek, o dediğin gibi milyonlar var ya Türkiye'deki futbol şey. Dünyanın bir numaralı futbol ülkesi oluruz ya. Yani Brezilya'ymış, Avrupa'ymış, oymuş, buymuş. Bu kadar gönülden takımlara bağlılığı olan başka kaç tane ülke var abi? Yani inanılmaz bir güç var takımların arkasında. Ama bunu doğru kullanmayı bilmiyorlar bana kalırsa. Çünkü Şimdi taraftarı şöyle, aynen öyle. Şöyle mesela örnek veriyorum. Şimdi Ümit Bey demiş ki Galatasaray'ın arkasında kirli eller var. Biz böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bu bir varsayım ya da bir iddia olabilir ancak. Biz de burada hani oturup kahve sohbeti yapmıyoruz. Bir de siz herhalde yayının ortasında geldiniz. Başında zaten bu siyasetin futbolun içinde olduğunu, kirli oyun olduğunu, dün Trabzonspor'a yapılan, Fenerbahçe maçında Trabzonspor'a yapılanları anlattık başında. Zaten sizle aynı şeyi konuşuyoruz ama siz daha heyecanlısınız belli ki, bizim söylediğimizi yanlış anlıyorsunuz. Problem yok, canınız sağ olsun. Şimdi hocam, hangi takımı tutarsan tut bir şey var. Finalde hepimiz aynı sabaha kalkıyoruz, aynı gece uyuyoruz. Tamam mı? Şimdi birileri milyon dolarları götürürken biz burada şimdi kalkıp da ne derler ona, bilmem ne kavgası yapmayın derler ya. Şimdi aklıma gelmedi o söz de. Benim biraz önce söylediğim şey gibi iki tane taraf, yani başkan olmak isteyen adam var. Hiçbir şeye ihtiyaçları yok hayatta. Onların belki 7 jetleri, yani 7 tane bundan sonraki neslinin tek bir adamın maddi ve manevi varlığına belki ulaşamayacağı bir nokta var. Tamam mı, taraftarlarda? Ve bu adamlar her şeyle ilgili konuşuyor. Buradaki hikayemiz, gerçekten takımları seviyorsak insanlardan, kişilerden, karşı taraflardan vazgeçmeliyiz. Bir takım iyiliği için konuşmalıyız. İyiliğini konuşurken tabii ki yanlış gördüğümüz insanları eleştireceğiz. Bu eleştiriyi de yaparken doğru kanıtlarla, değil mi? Yani ne dedik biraz önce? Ali Koç neden başarısız oldu? Çünkü abi şampiyon yapamadı bir takım. Bu kadar basit. Bu vaatleri Olmadı abi. Olmadı. olmadı. Yani olmadı.
toparlayamadı. Adam kendini başka bir yerde buldu. Başaramadı ya, bitti. Tamam mı? Şimdi bunun ama biz gidip de yani sen şöylesin sen böylesin demek değil. Yapamadın, bırak başkası yapsın. Eyvallah. Aynen. Öbürü de yapamazsa yapamayacak, ona da başka türlü konuşulacak. Galatasaray'da da zira böyle olmalı. Trabzonspor'da da böyle olmalı ama senin söylediğin çok acı bir durum var işte. Hakemlerde, onlardı, bunlardı gibi böyle aracı şeyleri satın alarak, onların güçlerini kullanarak spora müdahale etme durumu var. Bu da siyasetin bir gerçeği. Bu nasıl önlenmeli bilmiyorum işte. Onu konuşmak lazım yani. Evet, şimdi teşekkür ederim hocam. Yumuşatmaya çalışıyorum arayı. Yok yani yok bir şey yok, problem yok. Herkes fikrini söylemekte, yazmakta özgürdür. Sadece birbirimize kişiselleştirme yapmayalım. Onun dışında hiçbir problem yok. Herkes fikrini söylemekte özgürdür. Şimdi Burak hocam, ben ufak ufak Beşiktaş'a girmek istiyorum. Çünkü Beşiktaş'ta işimiz çok fazla. Tamam. Şimdi arkadaşlar 130 kişi bizi izliyor. Teşekkür ederiz. Abone olursanız çok seviniriz. Bir pazar akşamı bize vakit ayırıyorsunuz. Çok sağ olun gerçekten. Arda'yı kızdırsanız da abone olun. Hayır estağfurullah, ne kızması. Şimdi Burak hocam, Beşiktaş hasta. Beşiktaş iyileşemiyor. Neden? Beşiktaş ne yaparsa yapsın bir türlü taraftarının yüzünü güldüremiyor. Eskiler şey tabiri kullanırdı. Sen hatta bir Türk filminde geçiyor, işte sen doğduğun gün güneş tersten doğdu, işte bilmem ne oldu falan, böyle Beşiktaş'ın üzerinde gerçekten bir 3-4 yıldır, yani net olarak 3 yıldır inanılmaz bir kara bulutlar var Beşiktaş'ın üstünde. Şimdi tabii bu kara bulutlar şanssızlık değil, bu kara bulutlar kader değil. Bunlar başından beri yanlış yapılan işler, başından beri işte biz Süleyman Seba'nın izinden gideceğiz diyen adamların bu kulübü maalesef mahvetmesinden kaynaklanıyor. Şimdi arkadaşlar, söz ola beri gele bu mikrofonun arkasında konuşan ben Arda Gündoğdu, 38 yaşındayım. Babam sağ olsun 5-6 yaşından beri onunla beraber İnönü Stadyumu'nun numaralı tribünde maç izleyerek büyümüş bir adamım. Eski milli takım amigosu rahmetli Orhan Amigo'nun omuzlarında maç izlemiş adamım. O amigoyu da hatırlamak isteyenler milli takımda Mustafa Denizli'ye kafa atan amigodur. Yazsınlar YouTube'a, görürler. O yüzden Evet. Beşiktaş'a dair konuşmak bu bir had değil. Bu bir sadece Beşiktaş'ta yaşadığım için bunu söyleyebiliyorum. Ve ben çocukluğumdan beri para kazanmaya başladığım noktadan beridir de her sezon Beşiktaş'ın formasını, deplasman formasını alırım. Maça giderim. İşte dijital platformda neredeyse izleniyorsa Beşiktaş'ın maçları, onları alırım ve izlerim. Yani bir taraftar olarak üstüme düşeni fazlasıyla yapan bir adamım. Bugünün başlığı taraftar konuşuyordu, farkındaysanız. Hepimiz taraftarız. Şimdi asla duygusal bakmayacağım konuya, bakın. Asla duygusal bakmayacağım. 3 senedir bu takım Beşiktaş Kasım ayında vazgeçiyor ligden. Yani ne demek biliyor musun Burak hocam, vazgeçiyor? Matematiksel olarak şampiyon olma şansını kaybediyor. Kaybediyor. Ve Kasım ayından Mayıs ayına kadar biz Galatasaray ile Fenerbahçe'nin o rekabetini izlerken böyle uzaktan Beşiktaşlılar olarak izliyoruz. Şimdi birincisi, bu kulübe kimsenin bunu yapmaya hakkı yok abi. Neden diyeceksin? Neden böyle oluyor diyeceksin. Ben şunu bilmek istiyorum kardeşim. Beşiktaş taraftarı üstüne düşeni 3 yıldır yapıyor. Sayısız hoca değişti. Transferler yapıldı. Her gelenin arkasından göndermek için dualar ettik. Keşke gitse diye. Çünkü hepsi kandırma transferleriydi. Hiçbirisi fayda sağlamadı. Beşiktaş'ı rehabilitasyon merkezine çevirdiler. Bakın arkadaşlar, burada taktik, analiz, biz bunları yapmıyoruz. Benim değerli dostum, canım arkadaşım Ömer Fikret Şen şu anda canlı yayınla kendi kanalında. Yani yapabilenin en iyisi odur. Tavsiye ederim eğer bilmeyen, tanımayan varsa hala. Ama ben taraftar olarak bugün bu pencereyi açmak istiyorum. O yüzden söylerken sinirlenebilirim. Ağzımdan bir şeyler çıkabilir. Ne olur mazur görün.
Hocam biz sıkıldık Fenerbahçe'de Galatasaray'ı izlemekten, biliyor musun? Biz arada kalmaktan çok sıkıldık. Bizi kandıran başkanlardan çok sıkıldık. Biz ağaçlı yola bizi mutlu mutlu gidip bizi hüsranla döndüren takım hocalarından, kulüp başkanlarından çok sıkıldık. Biz verdiğimiz paraların hakkını alamamaktan çok sıkıldık. Bugün 4 çocuktan bir tanesi aç Türkiye'de arkadaşlar. Okullara gidin bakın, geçen önüme çıktı. Bir sivil toplum örgütü yardım yaparken oyuncak götürüyorlar. Kız çocuğu diyor ki abla diyor, keşke diyor kahvaltı getirseydik ona diyor. Çocuk aç. Ve biz şu anda bu ülkede maça 4.000-5.000 lira bilet parası veriyoruz. Formalar bugün 4.000 lira. Bugün 4.000 liraya tişört alamayan insanlar var. Ama çoluğuna çocuğuna Beşiktaşlı büyüsün diye forma alıyor. Maça götürüyor. Bugün 3 kişilik bir aile maça gitse 15.000 lira hocam. Bir günde 1,5 saatlik paraya veriyorsun. Peki ben sana bir şey soracağım. Bu hezeyanına yön vermek adına, tamam mı? Şimdi ben geçenlerde bir denk geldim yani Beşiktaş maçına. Şöyle bir hani bir müddet başka biriyle muhabbet ederken gözüm orada böyle izledim, tamam mı? Hatta galiba neydi? Göztepe maçı mıydı neydi? Yenildiğiniz en son. Oraya geleceğim. Tamam, harbiden böyle bir muhabbet ediyordum. İşte o esnada şey yapıldı falan. Yani benim kendi nacizane gözlemim, tekrarlıyorum. Futbol uzmanı olmayan, olaylara yukarıdan bakmaya çalışan, tamamen başka bir, değil mi? Seviyeden bakmaya çalışan, iyi kötü seviyesi, başka bir açıdan bakmaya çalışan bir adamım ben şimdi. Gördüğüm şuydu. Acayip mücadeleyle başlayan, bir noktadan sonra böyle temposunun düştüğü, bir şeyleri 3-5 tane top kaybettikten sonra da böyle resmen hani, yani böyle hani Sergen şimdi eskiden oynadığı zamanları hatırlarsınız. Böyle bir anda oynar acayip, sonra bir anda durur. Sonra tekrar bir koşar. Sonra bir ara bakarsın Sergen yürüyordur falan. Anlatabiliyor muyum? Bir moral bozukluğu vardı şeyde, böyle takımda bir anda bir ara bir dağılma. Bir ara tekrar toparlanmaya çalışırken bir gol yeme ama bir anda yani demek ki takımı motive eden ekiple ilgili, takımın motivasyonuyla ilgili, takımın takım olmasıyla ilgili bir problem var. Yani milli takımlara bakıyorsun. Bugün mesela kadın milli voleybolcularımızın başarılı olmasının en önemli sebeplerinden biri birbirlerine çok güvenmeleridir eminim. Yani değil mi? Bak geçenlerde işte bizim basketbol takımımız neredeyse finale kadar geldi, son anda yenildi. Adamların her biri Amerika'da orada burada oynuyor ama öyle bir takım haline getirmiş ki bunları teknik direktör. Adamlar birbirlerine güveniyor. Atamasa da basketini birbirine laf etmiyor. Öbürü voleybolda bilmem ne yapmasa da aşağılamıyor. Ve biri gaza geldiği zaman hepsi gaza gelmeye devam ediyor. Bir şey eksik yani Beşiktaş'ta bu manada, takımın içinde. Yani bu nedir? Benim gözlemleyemediğim, uzman olmayarak, ve nasıl çözülür? Onu anlat bize. Şimdi hocam söylediğine katılıyorum ama şimdi başka bir hastalık var Beşiktaş'ta. Hı. Şimdi bu hastalık şu. Bu hastalık ne sadece ekonomik, ne sadece motivasyon. Şimdi bugün Beşiktaş'ın orta sahasına baktığın zaman Avrupa'nın en iyi orta sahalarından bir tanesi. Orkun Kökçü. Hı. Liverpool'u reddetti, Beşiktaş'a geldi. Rafa Silva. Konuşmama gerek yok Rafa'yı. Rafa'yı bilen biliyor. Kaleye bakıyorsun, milli takımımızın A kalecisi. As kalecisi. Şimdi kardeşim, hep bir şey vardır, atanla tutanın iyi olacak diye, ama Beşiktaş'taki mesele isimler değil. Beşiktaş'ta işte abi bak, neden bu ben adam olamıyor abi? En iyi futbolculardan yani şöyle söyleyebilirim. Teknik direktörü çok iyi, ekonomik sıkıntıları diğer takımlar kadar yok. Değil mi? Yani Hayır, hani, ekonomik sıkıntısı en fazla olan Beşiktaş bu arada. Ekonomik sıkıntısı en fazla olan Beşiktaş. Yani borcu en fazla olan, evet, Endidi, yani abi takımsal olarak bak şunu söylüyorum. Gördüğümüz tabloda göremediğimiz bir, yani buna istediğin şeyi söyleyebiliriz. Ben bunu bulursam Beşiktaş başkanlığına aday olurum zaten. Çözeceğim bu konuyu. Yok ama yeni gelen bir transfer bir hafta sonra o formsuzluğa ayak uyduruyor. Ya arkadaş, geçen seneden beri takımda kırmızı kart gören oyuncu yok. İlk defa Orkun kırmızı kart gördü.
Ya Quaresma'dan beridir Beşiktaş'ın yarasıdır Ricardo Quaresma. Quaresma'dan beridir bu kulüpte, bu takımda oynayan, sahada Beşiktaş için savaşan, kart gören bir tane futbolcu yok kardeşim. Şimdi futbolcuya kızmıyorum. Neden kızmıyorum biliyor musun? Adamın işi o. Bu adamlar milyon dolar alıyorlar kardeşim. Bu kulübün profesyonelleri, bu kulübün psikologları, bu kulübün teknik direktörleri, teknik direktör yardımcıları. Ya siz Türkiye'deki futbolun duygusal olduğunu, gerekirse kavga etmen gerektiğini, kavga ederken de kırmızı kart görebileceğini anlatmak zorundasın bu adamlara. Ya dünkü Göztepe maçını izliyorum. Abi inanamıyorum ya izlediğim şeye. İnanamıyorum. Yani Göztepe, ya kardeşim Göztepe'nin senin maliyetinin yarısı bile değil şu anda ya. Yarısı bile değil. Sen çıt kırıldım hani şey vardır ya, Beşiktaş'ı öyle yorumlayabilirim. Tripkar sevgili vardır ya hocam, böyle bir gün iyisindir bir gün kötüsündür. Hani bir söylersin bin. Beşiktaş öyle abi. Geçen hafta bir şeyler oldu, dedik ki ya ulan acaba mı? Ya arkadaş bu Beşiktaş taraftarı hayal kırıklıklarından yoruldu artık, sıkıldı ya. Ya Sayın Başkan, kurban olayım ya. Ya şu takıma, Allah aşkına şu takıma Juresek'ten başka bir sol bek bulamadın mı ya? Ya geçen seneden beri ayağına top değmemiş Necip kurtarıcı olarak oyuna girdi. Oyunda oynadı abi dün. Cuma günü. Ya bu Beşiktaş'ın Necip'ten başka alternatifi yok muydu abi? Ya bize neden bunu izletiyorsunuz abiler, Romalılar? Artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Bize neden bunu izletiyorsunuz abi? Geçen seneden beri Ole Gunnar Solskjaer geldi. Tanımıyorsan söyleyeyim. Manchester United'ın efsane forvetlerinden bir tanesiydi. Hı hı. Teknik direktörlük kariyeri de hiç fena değildi bu arada. Tamam geldi, şans verdiler. Bekledik. Hani diyorlar ya zaman istiyoruz. Ulan arkadaş sana 1,5 sene zaman verdiler. Ama yok. Çünkü adamlarda şu bilinç yok ha hocam. Biz Beşiktaş'a geldik ya, Beşiktaş'a ayağa kalk. Hayır abi, adamlarda öyle bir şey yok. Adamlar kolej mantığında sabah, sen nasıl sabah işe gidiyorsun, akşam eve geliyorsun? Sen şimdi sabah uyandığında şunu diyor musun mesela? Ulan bugün ofiste bir efsanelik yapayım. Bugün ofiste bir kahraman olayım diyor musun? Demiyorsun. Ya da Herkes işini yapıyor yani. beyaz yaka çalışan insanlar şirkete gittikleri zaman şey diyorlar mı? Ulan bugün masanın üstünde bir amuda kalkayım da herkesin gözünde bir şey olayım demiyorlar. Bu adamlar da sabah işe gidiyor, akşam eve geliyor. Hocam 1,5 seneye yakın 2 tane teknik direktör oturdu kenarda. Molde'nin hocası, bir de Ole Gunnar Solskjaer. Ve Beşiktaş'ta gene hiçbir şey yok. Beşiktaş'ta ruh yok. Bak 2016, 2017 Ruhu niye veremiyorlar? Yani kaybettik. Şöyle kaybettik. Anlatıyorum. Hı. Ben bugün Beşiktaş'ta, evet Necip bizde çok emeği olan bir topçu. Çok severiz. Eyvallah. Beşiktaşlar çok sever. Bağrına da basar. Ama arkadaşlar Necip zaten belli yetenek skalasında olan bir futbolcu. Evet ilk 11'de olmamalı. Tamam yedek kulübesinde olabilir. Ama arkadaş bu adam Necip kaç yaşına geldi şu anda ya? Hemen söyleyeyim ya. Bak abi Necip şu anda 34 yaşında hocam. 34 yaşında belli kapasitede olan bir adamı sen kurtarıcı diye oyuna alamazsın hocam. Sergen Hoca'nın açıklamasını söylüyorum. Çalıştığımız yerden yedik. Ya bunu söyleme baba ya. Ya sen Beşiktaş'ın teknik direktörüsün. Çalıştığımız göre yerden göre gidiyor yani. ya çalıştığımız yerden yenildik. Ne demek abi? Sen Göztepe'yle oynuyorsun ya. Madrid'le oynamıyorsun. Leicester'la oynamıyorsun. Chelsea'yle oynamıyorsun ki abiciğim. Sen 2021 yılında Göztepe'yi kendi sahasında yenip şampiyon olmuş hocasın Sergen Hocam. Yani şimdi adamı ikinci maçta eleştirmiyorum ben. Artık sıkıldık zaten. Neyi eleştireceğimizi, kime saldıracağımızı. Beşiktaş taraftarı öyle bir hale geldi ki bir hafta ağlıyor, bir hafta gülüyor abi. Kafayı yedik hepimiz. Ama şimdi Bu orta saha meselelerine ne diyorsun? Yani benim tekrar gözlemim oradan sürekli ortalar bunu bilmem ne. Masuaku mu öyle biri biliyorsun hani şeyler yapıyor. Ama çok da Evet. verimli olmuyor gördüğüm kadarıyla. Hocam Yani Masuaku gitti. Masuaku gitti.
Hı hı. Bu sene başında gitti Masuaku. Masuaku'nun yerine Hı. Masuaku'nun bana göre yarı yeteneğinde bir adam geldi. Jurasek diye bir futbolcu. Evet, iyi niyetli. Evet, çalışıyor ama bana göre çok yeteneksiz. Hı hı. Ve Serdal Başkan'ın seçim vaatlerinden bir tanesiydi. İşte ben gider istediğimi alırım gelirimdi. Ya sevgili başkanım ya, Allah'ını seversen alacağım dediğin adam Jurasek miydi ya? Ya Beşiktaş'a başka bir bek bulamadın mı ya? Ya Masuaku'dan bir tık iyi bir adam bulamadınız mı abi? Şimdi şuraya geleceğim Burak Hocam. Sen de hani o konuda söylediğim işimiz. Bak sen ne kadar rahatsın değil mi? Çünkü tarafsız bir adamsın. Ben Şimdi olayı diyorsun, tamamen gözlemleyip hani acaba problem nedir? Dışarıdan bir bakış açısıyla hani böyle onu şey yapma, iğnelemek amacıyla dinliyorum yani. şimdi mesela Ümit Bey demiş ki Endidi Kayseri maçında sahada olma hakkına sahip mi? Yani Ümit Bey onu çok bilmiyorum. Sakatlığı 2 hafta yoktu galiba ama muhtemelen oynayacaktır diye düşünüyorum. Ama Kayseri maçı erteleme maçı değildi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Erhan Bey biraz izleyicilerimizi de okuyalım. Tarafsız yorum yaptığın için çok teşekkür ederim. Mourinho için de Ali Koç için de Beşiktaş'ı eleştiriyorum. Ya hocam bunlar yani ben taraf olduğumu söylüyorum ama taraf olmam bunu koruyacağım anlamına gelmiyor. Yani şurada bizi arkadaşlar 130 kişi izliyor. Çok teşekkür ederiz ama yani ben niye abi bunun tarafını yapayım ki? Bak ben yaşadığım şeyi anlatıyorum sana. Bugüne kadar harcadığımız paralar, verdiğimiz emekler, saatler, maçlara gittik geldik, işte evde izliyoruz bilmem ne. Yani nasıl olacak bilmiyorum abi. Hani Abi ne nasıl yapsın olacak? olmuyor. Şimdi 2016 hocam, Heh. seversin sevmezsin. Ümit Bey ona hemen bakıp söyleyeceğim. Yani emin değilim, o yüzden sizi yanıltmak istemiyorum. Ona bakıp ama yayın içerisinde size söyleyeceğim, cevabını vereceğim. Çok teşekkürler. Şimdi hocam 2016 Fikret Orman bu kulübe bir feda sezonu yaptı. Nedir feda sezonu? Dedi ki transfer yapmayacağız. Gençlerle oynayacağız. Çünkü Beşiktaş ciddi anlamda bir Demirören yönetiminden sonra inanılmaz bir borca batmıştı. Tıpkı geçen seneki gibi, çok özür dilerim. Tıpkı geçen seneki gibi ciddi bir borca batmıştı. Ve Fikret Orman'ın bunu yapmaktan başka çaresi yoktu. Ve biz 2016 yılında özür dilerim 2015'te başladı bu hikaye. Bir yıl boyunca minimum transferler, hep bizim Beşiktaş'ın çocukları ve yeni transferlerle biz bir yıl sonra şampiyon olduk bu kadroyla. Ve stadımız yoktu. İnönü Stadı yeniden yapılıyordu. Takım Bütün ruhu. maçlarımızı olimpiyatta oynadık. Ve biz o takımla statsız Beşiktaş şampiyon oldu. Şimdi buradan Fikret Orman'ı eleştirenler olabilir. Ben de eleştirdim abi son dönemini. Ben de istedim gitsin. Ama bir şey var. Beşiktaş tarihinin en başarılı yılı 2016 ve 17 yılıydı. Hatta 18'inde Avrupa kısmını dahil edebilirim buna. Neden biliyor musun Burak Hocam? Hı. Bunu merak ediyorum işte. Türkiye'de 2016'da, 17'de, 18'de doğan çocukların hepsi Beşiktaşlıydı. Bak, hepsi Beşiktaşlıydı. Neden biliyor musun? Türkiye'de Beşiktaş'ın başarısı Avrupa'da öyle bir kütle halinde yayıldı ki buradan Candaş Tolga Işık'a da selam olsun. İletişimde de o vardı. Bir Kamp to Beşiktaş kamp oldu. PR'ı yapıldı. Bütün dünya, bak bütün dünya, Çin'de arabaların arkasında Kamp to Beşiktaş stikerleri vardı. Beşiktaş'a gelen futbolcuların isimleri, yani şimdi saymama gerek yok, herkes biliyor. Ve bize inanılmaz rüya gibi bir tablo izlettiler. Tamam mı? 2 sene. Namağlup şampiyon olmuşsun hocam. 2 sene üst üste lige ambargo koymuşsun. Galatasaray ile Fenerbahçe başkanı yan yana oturmuş, Beşiktaş'ı nasıl düşürürüz diye düşürüyorlar. Bak bu haldeydi. Ve sonra bir gün bir haber geldi. Dediler ki Şenol Güneş milli takımın başına geçecek. Bir anda, bak bir anda. Şimdi diyoruz ya futbol sadece futbol değil diye. Ne alaka hocam?
Beşiktaş almış başını gidiyor. 2 sene ambargo koymuş lige. 3. sene de aynı şekilde gidiyor. Bir anda bizim hocamızı aldılar. Milli takımın başına geçirdi birileri. Sen biliyorsun işte kim onlara. Ekip başını alırsam ekip dağılır çünkü. Hikaye budur yani. Her zaman. Öyle. Şimdi burayı zaten herkes biliyor ne demek istediğimi anladı. O günden 2021 yılına kadar biz sendeledik abi. Düştük kalktık düştük kalktık. Sergen Hoca geldi imkansızlıklar içerisinde bir forvet yedek sakat diğer yarım forvetle biz şampiyon olduk. Ama ne vardı biliyor musun? Umut vardı. Ne vardı? Azim vardı. Ne vardı? İstek vardı. Ve biz ligin son maçını Göztepe'de eğer biz berabere kalsaydık Galatasaray şampiyondu. Averajla biz şampiyon olduk. Şimdi bugün geldiğimiz noktada bunları neden anlattım diyecekseniz bize bir tablo izletildi arkadaşlar. Benim Beşiktaşlı arkadaşlarım, dostlarım. Bize izletilen tablo şuydu. Siz yeteri kadar şampiyon oldunuz. Biz bu Beşiktaş'ın önünü kesmezsek bu adamlar dünya ünlü bir takım haline gelecekler. Çünkü Fikret Orman bunu başarıyordu. Fikret Orman bunun taktiğini, tekniğini, ruhunu buldu. O zaman bize engel oldular. Şimdi bugün geldiğinde Beşiktaş'ın başına gelenler doğal diyemiyoruz hiçbirimiz. Ama üstünden zaman geçti mi? Geçti. Be kardeşim, bu taraftar hala 3 yıldır sen Kasım'da güle güle demene rağmen yanına geliyor. Çıkarıyorsun, forma alıyor. Hani stüdyo yayınında konuştuk ya, global düzende insanlar bir şeye para veriyorsa hakkını alacaktır diye. Sen bugün sen eğitimci adamsın. Öğrencine şunu diyebiliyor musun? Ya kusura bakmayın bugün moralimiz bozuk. O yüzden size ders yapamayacağız diyebilir misin abi? Tamamen bu söylediklerine tamamen katılıyorum. Zaten buraya gelmesi için sana o soruyu sordum. Yani demek ki ekip başı gerçekten çok değerli. Yani kim olursa olsun bu işte biraz önceki örneğinde Beşiktaş'ı o zamanlar Beşiktaş yapan teknik direktörün ne kadar takımı bir arada tutabildiği çok değerli. Aynı şekilde de bir kulübün başkanının teknik direktörüne verdiği imkanlar, sağladığı imkanlar ve ona verdiği işte güç onun takıma yansımasına sebep oluyor. Demek ki o zaman başarısız olduğunda bir takım gerçekten de en yukarıdan aşağı sirayet eden bir başarısızlık bu. Doğru mu? Yani sen tepeyi eğer ki doğru yönetemezsen alt zaten dağılıyor. Halbuki tepeye para yapan altın başarısı oluyor. Yani futbolcular doğru olacak, doğru oynayacak, takım maç kazanacak ki taraftarlar takımı sevmeye devam etsin, para harcasın, üst yönetimde bu paraları doğru yerlere harcasın. Ama bunun günün sonunda aşağıdan yukarının yönetildiği değil, yukarıdan aşağının desteklendiği, yönetildiği bir yapı. İşte dediğim gibi aynı siyaset, aynı oyunlar. Eğer ki birisi ön plana çıkmaya başlıyorsa, sivriliyorsa alt tarafı yok etmek yerine, yani bütün futbolcuların bacağını kırsan çözüm değil, yeni futbolcu buluyorsun. Ama tepedeki herifi yollarsan ekip tamamen dağılıyor. Demek ki şu anda Beşiktaş'ın başına gelen senin anlatımından budur. Bunun çözümü nedir o zaman? Nasıl bir yönetim? Bunun çözümü hocam, bunun çözümü bir kere şu. Bu arada Ümit Bey, Endidi ve Orkun oynuyor. Erteleme maçlarında sonradan gelenlerin transferlerin oynama hakkı varmış. Şimdi ben de sizin için araştırdım. O sorunuzu da cevaplamış olayım, eksik olmasın. Şimdi hocam, sorun çok fazla. Ama biz sorunu hep saha içinde arıyoruz. Şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Rekabet insanı azdıran bir şeydir. Rekabet seni diri tutar. Rekabet seni canlı tutar. Korku seni diri tutar. Tamam mı? Şimdi adil olduğu müddetçe. Evet. Kesinlikle, tabii ki de. Şimdi orası zaten başka bir hikaye ama Beşiktaş'ın internal'ına baktığın zaman, iç mekanizmaya, şimdi ben Rafa Silva olsam şöyle dönüp yedek kulübesine baktığımda ya ben kötü oynasam benim yerime kime forma verecek ki hoca diye düşünürüm. Şimdi Beşiktaş'ta 3 yıldır
Bizim yedek kulübümüzde gençler oturuyor. Hı hı. Yani şimdi ben sana şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'nin en iyi bekleri Gökhan ve Caner bizde varken bu adamın yedeği Adriano'ydu. Barcelona'nın sol bekiydi. Yani Caner oyundan çıktığı zaman Adriano giriyordu oyuna. Adriano çıktığı zaman Türkiye'nin en iyi beki Caner giriyordu oyuna. Hı Ve hı. bu adamlar Cenk Tosun yapan Mario Gomez'di. Adam çocuk sırf o yani Cenk oynamak için Mario Gomez kadar performans gösterdi abi. Düşünebiliyor musun? Şimdi bugün baktığında Rafa Silva gibi adam abi yani sahada yürüyor adam ya. Ya kardeşim bir dakika bir kendinize gelin ya. Ya kendinize gelin hocam. Ya Evet. abi Tammy Abraham diye bir adam geldi. Ya hocam sen ne zaman gol atacaksın ya? Ya sen Siirt Jetpa'dan gelmedin ki ya. Sen Kayseri'den gelmedin baba. Sen Chelsea'den geldin ya. Sen ne zaman gol atmayı düşünüyorsun hocam? Güzel Yani soru. genç bir yeni yetme bir forvet gibi bir sağa bakıyor bir sola. Yani ben inanamıyorum izlediklerime. Ve Tam da onun gol atması için ona pozisyon yaratılması gerekmiyor mu? Yani hocam bu pozisyon pozisyon yaratamıyorlar. yaratılıyor. Bak, pozisyon yaratılıyor. Tamam mı? Her şey yapılıyor. Bu adamın ayağına top geliyor. Bu adam dağlara taşlara atıyor. Sen golcü adamsın ya. Ya kardeşim ben mi atacağım golü ya? Taraftar mı girip atacak? Sergen Hoca mı girip atacak hocam golü? Sen atacaksın ya. Sen ne için geldin abi? Yani Bir maçta vardı ya böyle okla kaleyi gösteriyorlardı böyle taraftarlar arkadan. aynen Takıma. öyle abi. Yani Gol at- ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir de şöyle bir şey var. Bence bu benim şahsi yorumum bu arada. Beşiktaş'ta arkadaşlık yok abi. İşte abi bir şey eksik orada. Yani Yani bunu Beşiktaş'ta arkadaşlık yok bence. Çünkü bizim o şampiyon olduğumuz dönemlerde mesela 2016-17'lerde herkes çok yani kanka diyebileceğimiz kadar arkadaşlardı abi. Ya bu basına da yansıyan buydu bu arada. Ama ben şu anda Beşiktaş'ın içerisinde böyle bir arkadaşlık, iyi arkadaşlık olduğunu düşünmüyorum açıkçası. işte takım E, olmaktan çıkmış. Yani işte o aynen öyle. Yani birlikteliği şey yapamıyorlar. Birlikte yiyip içmiyorlar demek ki, birlikte yatıp kalkmıyorlar demek ki, birlikte eğlenmiyorlar, birlikte işte aktiviteler, yani dediğin gibi arkadaş olamamışlar ki bunu sahaya yansıtamıyorlar yani. Yani finalde hocam Beşiktaş taraftarı olarak biz artık yani ben şahsen şuna bakıyorum. Abi ne yapıyor bak şimdi geçen haftaki Göztepe maçında yenildi 3 tane gol yedik ve herkes şunu konuşmaya başladı. Şimdi topun ağzında başkan ve yönetim. Evet. Bak bu bir şey oldu. Bizde gelenek oldu. Şimdi önce hoca değişir. Yeni hoca gelir. Ondan sonra yönetim değişir. Aynen Yeni öyle. yönetim gelir sonra hoca değişir. Ya baba sahadakilere ne olacak ya? Abi sahadakileri gönderemiyorsun çünkü. Evet. Göndermen için Ocak ayını beklemen lazım. Hadi Ocak'ta da gönderemedin. Sene sonunu beklemen lazım. Ya bu değişimle olmuyor abi. Bunu anlayın artık. Evet, Bu evet. bir ceza sistemi yok kardeşim. Abicim çık ya gençlerle. Çık abi gençlerle. Al Rafa'yı oynatma kardeşim 2 hafta. Ya zaten oynamıyor adam abicim. Zaten oynamıyor adam. Niye zorluyorsunuz? Yani ben sahneye bir adam çıkarıyorum şarkı söylesin diye. Back vokaller adamdan daha iyi söylüyor. Sen niye öndesin baba o zaman? Söylemeyeceksen şarkı. Neden öndesin? Sen gol atmayacaksan niye ilk 11'desin babacığım? Gol atacağın güne kadar oturacaksın kenarda. Nokta ya. Nokta. Ya bıktık abi. Bıktık yani artık. Yüreğimizde üzülecek yer kalmadı artık. Senin bu bıkkınlığını da yani ben şey olmadığım için, taraf olmadığım için gülümseyerek aslında izliyor gibiyim ama yani içinizdeki şiddeti anlayamadığım için kusuruma bakma yani. Abi sen bak bu neden biliyor musun Murat hocam? Çünkü şundan sıkıldı Beşiktaş taraftarı. Ya abim Beşiktaş logosunu görünce içim daralmaya başlıyor benim kardeşim artık. Evet. Ya Başarı bize bunu yapmaya hakkınız yok. Beşiktaş kimsenin babasının malı değil ya. Evet. Beşiktaş niye? Çünkü hesap sorma mekanizması yok ya. Ya nerede ya hocam? Hasan Arat'ın yaptıkları nerede? Kim hesabını soruyor? Biri bize açıklasın ya.
Ben buradan söylüyorum. Hasan Arat'ın, hadi diyelim ki yani herkes bunu söyledi. Bu adam batırdı abi her şeyi. Kim hesabını soruyor abi? Çıkın açıklayın abi. Anlatın bize. Geçen sene Niye verdiğimiz bütün sormuyorlar işte? Niye hesabını anlatın yani abi. niye kimse bunu sormuyor ve bunu soracak bir iç mekanizma yok mu? Ya bunu sorduklarını söylüyorlar. Ama devamı Gelmiyor. nerede abi? Evet. Yani Serdal Başkan geldiğinde dedi ki ben Beşiktaş için babamı bile karşıma alırım. Al abi zaten. Yani al diye geldin zaten. Almak Hani için oradasın zaten yani. almak Aynen. için oradasın. Aldın mı bilmiyoruz ki. Evet, evet. Bilmiyoruz abi. Sürekli Beşiktaş taraftarının ağzına bal çalınıyor hocam. Geçen hafta Cengiz Fenerbahçe'nin, bak şimdi bir örnek daha vereceğim. Sonra zaten bir saati devirdik, ufak ufak Aynen, toparlamamız lazım. aynen öyle. Cengiz Ünder Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geldi. Ve Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den gönderilme sebebi de istediği performansı verememesiydi. Bundan 5-6 ay önce de galiba, şimdi zamanını hatırlamıyorum. Sergen Hoca da bir şeyde bir televizyon YouTube'da bir programda televizyonda yorum yaparken şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki Cengiz'i bana versinler, star yaparım diyor. Ve abi işte zaman sonra Cengiz bize transfer oldu. Ve Cengiz geçen maçta oyuna girdikten sonra gol attı ve Cengiz kahraman oldu. Bak, bu sana şu tabloyu yaratıyor. Biz yeniyorsak sorunlar örtülüyor. Yeniliyorsak kazan açılıyor, sorunlar tekrar meydana çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, benim canım Beşiktaşlı dostlarım, kardeşlerim. Beşiktaş'ta yönetimler değişir. Beşiktaş'ta hocalar değişir. Beşiktaş'ta değişmesi gereken bir tek şey var. Birincisi kafa. İkincisi hesap sorma mekanizması. Bunu sistemle mi yaparsın? Beşiktaş'ın tüzüğünü mü değiştirirsin? Ne yaparsan yap. Ben orasını bilmem abi. Ama ben sahada çoluğun çocuğun yetimin verdiği paranın hakkını oynayan adamlar görmek istiyorum kardeşim. O zaman bizim paralarımızı geri verin hocam. Söylüyorum. Kaç tişört aldın yazdın mı köşeye? Tek tek isteyelim. Bana geldiğinde bir gün açarım dolabımı, gösteririm sana. Tamam. Yani hani bu ben böyle istiyorum diye söylemiyorum bu arada. Biliyorum. Ben şakayla karışık. Yani senin Beşiktaş'ın iyileşmesini istediğini ve bunu canı gönülden istediğini çok farkındayım. İç işlerin yani, ama tekrarlıyorum, bu iş tepeden değişmek zorunda. Her şeyde bu böyle. Yani nasıl işte Fenerbahçe'de ortalık birbirine karıştı, tak bir şeyler değişti. Sürekli değişim de tabii ki bir çözüm değil. Yani sürekli böyle hani hadi bakalım bu başaramadı, tak bunu devirelim falan, bir vakitte vermek lazım insanlara. Eyvallah. Değişim de kolay değildir. Ama tepeden değişmeli. Tamamen sana katılıyorum yani. Bir de bir şey var. Son cümlem de bu olacak. Bu da böyle Tamam. yanında koskoca bir soru işaretiyle beraber kalsın. İzleyen kardeşlerimiz, dostlarımız da onlar da düşünsünler. Belki de Beşiktaş eskisi kadar iyi bir takım olmayacak artık. Olamayacak belki de. Yani bilemeyiz tabii ki bunu. Hep şunu söylüyoruz. Mesela atıyorum, örnek veriyorum. Svensson. Ya Svensson da Beşiktaş'ta oynayacak adam mı? Belki de bu cümle bize kaybettiriyor. İşte Beşiktaş'a geldiğinin farkında mı? Ya arkadaş, senin Beşiktaş'a geldiğin dedin takım 3 yıldır Kasım'da Samsunspor, ya Samsunspor kadar olamıyorsun ya. Ya Göztepe şu an 2. sen 6.sın hocam. Ve sen büyüklükten bahsediyorsun. Ya biz biliyoruz zaten Beşiktaş'ın büyük olduğunu da. Siz de şu sahada bir fark etseniz artık bu Beşiktaş'ın büyüklüğünü. Evet. 3 yıldır sırtınızı döndüğünüz taraftar bıkmadan, usanmadan, yağmur çamur sizin peşinizden geliyor. Biz farkındayız büyüklüğünün hocam, merak etmeyin. Siz bence farkına varın. Oturduğunuz koltukların gerçekte kime ait olduğunu. Yani Türk milli takımı ile ilgili bir konuşma yapsam aynen böyle bir konuşma yapardım. Beni biliyorsun. Yani herhangi bir bireysel takım için böyle bir konuşma yapmam ama senin inancını burada gerçekten
anlıyorum. Umarım toparlanır takım ki sen ve senin gibiler de içindeki bu öfkeden biraz kurtulur yani. Yani çok teşekkür ederim ama milli takımı konuşmam için çok engel var. Milli takımda Yok, o çok manada söylemedim. Yani Yo, ben biliyorum. anladım demek Bir taraf istediğimi. tutsam ben milli takım tarafını tutuyorum ve bu problemleri kesinlikle dile getirsem senin şu anda dile getirdiğin gibi getirirdim. Ben sadece daha ağır dile getirirdim ve yüksek ihtimal kapatırlardı bizi. Biliyorsun Yani beni. mümkün olduğunca hani dilime hakim olmaya çalışıyorum. Bravo ya. Duygularıma da hakim olmaya çalışıyorum. Bir taraftar çerçevesinde bunları söylemeye çalışıyorum ve yanlış bir şey söylediğimde düşünmüyorum bu arada. Ha, benim gibi düşünmeyenler elbette vardır. Ama İlla. Beşiktaş başkan değiştirerek, Beşiktaş teknik direktör değiştirerek hiçbir yere varamayacak. Bu böylece devam edecek. Bir gün gelecekler, Beşiktaş'ı satın alacaklar. O zaman herkes üstüne bir bardak su içecek. Taraftarın Beşiktaş'a dayanacak sabrı kalacak mı? Onu bilmiyorum. Ben 3 yıldır artık tükendim, bittim. Her sezonun başında heyecanla başlayıp Galatasaray'ı izlemekten, Fenerbahçe'yi izlemekten bıktım, usandım abi. Sıkıldım artık yani, anladın mı? Birileri Beşiktaş'a sahip çıksın. Ama böyle çıkıp ekranlarda da biz Beşiktaş'a sahip çıkıyoruz demek de değil abi. Sahada sahip çıksın. Bak demin bir arkadaşımız yazdı, kaçırdım onu. Hakemler bizi çatır çatır doğuruyorlar. Niye karşılık veremiyorsun biliyor musun hocam? Gücün yok çünkü. Gücün yok. Sahada yoksun çünkü. Bak Galatasaray her şeyde konuşuyor abi. Yani Türkiye'de ağlayan 2 tane takım var. Fenerbahçe ile Galatasaray. Sürekli ağlıyorlar. Bir şey çıkarttılar geçen sene başımıza. Yapı var, yapı var. Ulan biriniz birinci oldu, biriniz ikinci oldu. Nasıl yapı lan bu? Bu nasıl yapı kardeşim? Hangi yapıdır ki bu? Bir ikinize de karşı ama birinizi şampiyon, diğerini ikinci yaptı ya. Siz dalga mı geçiyorsunuz bizle ya? Ya Trabzon'u yerden kaldırmıyorlar. Beşiktaş'ın yüzüne bakmıyorlar. Ağlayan Fenerbahçe ile Galatasaray. Nerede abi Acun Ilıcalı? Niye bıraktı gitti abi Acun Ilıcalı? O kadar savundu etti de. Siz kimi kandırıyorsunuz abi? Ama işte Beşiktaş'ta yok bunları yapacak adam. Anladın mı? Gücün yok. İşte bunlar tepeden olmak zorunda. Biraz önceki yorumuma geri dönüyorum. Yani bir şeyler tepeden değişmeli o zaman Beşiktaş'ta. Ya çok üzgünüm ama Ali Koç'un babası Beşiktaş'ta abi. Beni konuşturmayın şimdi yani. Rahmi Koç olmasa Beşiktaş 2-3 sene evvel batmıştı. Adamcağız Allah bin kere razı olsun. Her düştüğümüzde bizi kaldıran adam yani. Rahmi Koç. Evet. Sen dünyanın en güzel stadına sponsor bulamadın ya. Sponsor. Tüpraş sponsor oldu en sonunda. Düşünebiliyor musun hocam? Aynen öyle. Hatırlıyorum meseleyi. Yani ne söyleyelim abi, biz ne söyleyelim? Biz amele gibi gidelim baba, gelelim. Platformlara para verelim. Biletlere para verelim. Maça gidelim. Söyleyeceğini Gelelim. söyledin işte. Yani anlatabileceğin bu kadar sadece. Ne kadar anlıyorlarsa artık karşı taraf. Ona göre Biz iyi olmasını gönülden istiyoruz. olacak. Tekrar Evet. söylüyorum. Beşiktaş taraftarı fedakardır. Beşiktaş taraftarı yağmur çamur dinlemez. Olimpiyatlara kadar gelmiştir. Olimpiyatı full dolduran bir takımdır Beşiktaş taraftarı. O yüzden bizi başarısızlıkla imtihan etmeyin abi. Bizim şeyimizi de sorgulamayın yani. Sadakatimizi de sorgulamayın. Ama bizi üzmekten artık vazgeçin abi. Her seferinde ekranlara çıkıp farklı farklı şeyler anlatmayın. Bize deyin ki başarı yok, biz yine geliriz abi peşinden. Bizim kelimemizin içinde aşk var, aşk var yani. O yüzden son sözüm de bu olsun. Güzel bitirelim istiyorum. Kusura bakmayın. Peki. Kafanızı şişirmiş de olabilirim ama benim bunları söylemem gerekiyordu. Benim bunları anlatmam gerekiyordu. Türkiye'de dokunmayan, eli uzanmadığı yer yok. Türkiye'de temiz yer kalmadı. Her yer tutulmuş. Her koltukta birileri var. Hepsi birinin adamı. Hakikaten de arkadaşlar yani bugün iş sektörüne bile baktığınızda biz bile yaşıyoruz bunu. Birinin adamıysan önünü açıyorlar. Tarafsızsan çok zorlanıyorsun. Tekrar söylüyorum. Biz taraf değiliz. Biz tarafsız olmaya çalışıyoruz. Ben hep bu yayınlarda
politikada konuşurken, tarihte konuşurken bir tane tarafımın olduğunu, Burak Hocam sen biliyorsun. Ve onun Aynen. da Beşiktaş olduğunu söylüyorum hep. Bunu söylemeye de devam edeceğim. Çünkü başkanlar gider, biz yaşadığımız sürece Beşiktaşlı olmaya devam edeceğiz. Burak Hocam, kapanışı sana bırakıyorum. Ağzına sağlık diyorum. Yani tekrarlıyorum. Ben Türk takımını savunsam ve bazı problemlerini dile getirmek istesem aynı senin yaptığın tavırla aynı yerlerden tutar, aynı eleştirileri o zaman o tarafın muhataplarına yapardım. Ağzına sağlık. Bana kalırsa dinleyenler de seni bu konuda anlamıştır. Artık yönetimden birileri dinlerse ellerinden geleni yapacaktır. Yani sen ve senin gibiler bu takımı kurtaracak. O yüzden tekrarlıyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum bu akşamki Ben de değerli yorumların için. Ben de bizi katkı sağladım. izleyenlere, evet hocam, ben de çok teşekkür ederim. Bana katlandın, dinledin. Estağfurullah. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Erhan hocam, bir yorum yazmışsın ama oralar, yani dediğim gibi, onlar karanlık işler abi. Biz gazeteci değiliz. Bunları kurcalamak da istemiyorum. Çünkü o zaman futboldan çıkıyorsun abi. Başka yerlere gidiyorsun. Burada da hani her bokolog da olmayalım yani. Zaten Türkiye'de herkes siyaset konuşuyor. Biz konuşmayalım abi. Boş ver. Biz bugün futbol konuştuk. Öyle de bitirelim istiyorum. Çok teşekkür ederim verdiğiniz emekler için. Bu hafta içi canlı yayınlarımız hız kesmeden devam edecek. Abone olursanız çok seviniriz. Bizi takip ederseniz, yorum yaparsanız çok seviniriz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Keyifli akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar.